Arkadaşlar merhabalar. Şimdi çok gerekli olmayan bir boşa vakit harcadığımı düşündüğüm bir video çekeceğim. Sebebini de şöyle söyleyeyim. Şimdi sosyal medyada paylaşmış olduğum bazı videolar bazı arkadaşlar tarafından negatif algılanıyor. Evet, bu negatif algılanması olabilir. Tabii ki herkes pozitif algılayacak diye bir durum yok. Buna kabulüz. Fakat yapılan yorumlar eğitim seviyelerinizi ortaya çıkartıyor, yaşam standartlarınızı ve ne şartlarda nasıl düşündüğünüzü ortaya koyuyor. Açık söyleyeyim. Yani bu sizlerin yapmış oldukları yorumlar sizlerin açıkçası kendi seviyenizi ortaya koyan yorumlar olarak algılıyorum. Tabii negatif yorumlar da olacak. Buna da kabul ediyorum. Sıkıntı yok. Pozitif yorumlar da olacak. Buna da kabulüz. Onda da sıkıntımız yok. Şimdi arkadaşımız birkaç arkadaşımız ısrarla şöyle bir yorum yapmış. Elin ecnebisi, elin gavuru Mars'a çıkmış. Biz hala okla yayla uğraşıyoruz. Evet doğru. Elin gavuru, gavur dediğimiz ecnebi Mars'a çıkmış, bilim yapmış, ilim yapmış, maddi para harcamış, çok ciddi maddiyatlar harcamışlar. Mars'a çıkmışlar. Orada bir ilim yapıyorlar. Evet, biz kendi üzerimize düşen göreve bakalım. Keşke biz de bu konuda ilim yapabilmiş olsaydık ve biz de Mars'a çıkan uygarlıklar arasında olabilseydik. Fakat ben kendi üzerime düşen görevi söyleyeyim. Teknik bir insanım. Dolayısıyla okla yayla uğraşıyorum. Bu bir hobi, iki el becerisi, üç hoşuma giden bir şey, dört kültürümüze ciddi katkıda bulunan bir oluşum, beş tarihimizin gizli kalmış bölümlerini e, gün yüzüne çıkartmak diyelim, gelecek nesillere aktarmak diyelim. Evet, bununla benim uğraşma sürem şöyle söyleyeyim, yaklaşık 10 seneyi geçti, 11 seneye ulaştı. Evet, 11 seneye ulaştık. Bu konuyla ilgili çok ciddi maddi harcamalar yaptım. E, Çok ciddi emekler harcadım. Çok ciddi zaman harcadım. Kendi ana mesleğimden hariç fedakarlıklarda bulunup bu iş için çok ciddi emekler harcadım. Evet, ben kültürümüze bir katkıda bulundum ve bu katkıyı Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin gerekli mercilerine ulaşıp, iletip bu durumu tescillettirdim. Ve ben artık Türkiye'nin tescilli, devletimizin tanımış olduğu ok ve yay yapım ustası olarak tanınan bir kişiyim. Bunu sizlerin kabul görüp görmemesi çok önemli değil. Parantez içerisinde söyleyeyim. YouTube'da yapmış olduğum videolar evet belki görüntü kalitesi iyi olmayabilir fakat görüntü kalitesi önemli değil. Videonun içeriği benim için önemlidir. Ben burada sizlere ne verebiliyorum? İnsanlara ne katkı sağlayabiliyorum? Kültürümüze ne verebiliyorum? Ben buna bakarım. Bu durumda şunu söyleyeyim. Evet, ben kültürümüze çok ciddi katkıda bulunuyorum. Elin gavuru Mars'a çıkıyor. Sen ne yapıyorsun? Sen bana bundan bahset. Kültürümüz için sen ne yaptın? Bana bundan bahset. Ülkemiz için, devletimiz için ne yaptın? Bana bundan bahset. Evet, yapabildiğin herhangi bir şey yoksa da otur, usulca izle, bir şeyler öğrenmeye çalış. Evet, biliyorsan konuş, bilmiyorsan sus. Evet, biliyorsan konuş ki alim sansınlar. Bilmiyorsan sus, adam sansınlar demişler. Ve evet doğru bir kelime kullanmış eski atalarımız. Atalarımız çok zeki insanlarmış. Ben de bunu buradan sizlere iletiyorum. Tabii bunu kimsenin gönlünü kalbini kırmak maksadında değiliz. Başka bir arkadaşımız şöyle bir yorum yapmış. Elindeki yay Türk yayı değil, Osmanlı yayı değil, işte insanları kandırma falan falan gibi abuk subuk yorumlar. Evet bu yorumlara da açığım, sıkıntı değil. Fakat neyin peşinde olduğunuzu yorumlara baktığım zaman anlayabilmiş değilim. Tekrar söylüyorum, yapmış olduğunuz yorumlardan sizlerin kültür seviyeniz kendinizi ele veriyor. Sevgili arkadaşlar şöyle söyleyeyim, Türk yayı
çok eski tarihlere dayanır. Yani yaklaşık bilinen tarihi 3000-3500 senelere ait, bilinmeyen tarihi ise eski Türk kurganlarından, kurgan nedir onu da söyleyeyim, eski Türk mezarları. Eski Türk kurganlarından çıkan savaşçıların işte atları, silahları, okları, yayları, savaş koşumlarıyla birlikte çıkan belgeler, bilgiler bunun ortalama 10.000 senelik bir tarih olduğunu aşağı yukarı bize bildiriyor. Fakat bilinen tarih ise 3000-3500 senelik bir tarihi var. Anadolu'dan, yani Anadolu biliyorsunuz Türklerin yaygın olduğu coğrafya. Bu coğrafyadan eski Mısır'a, eski Mısır'dan Orta Asya'ya, Orta Asya'dan Asya topraklarına ulaşmış bir silah modelidir. Dolayısıyla organik yaya geliyor durum. Organik yay, yani boynuz yay, bilinen tarihi tekrar söylüyorum 3500 sene. 3500 sene önceki yayımızın formu gene Türklerden yayılan, özellikle söylüyorum Osmanlı yayına da tekrardan değineceğim biraz sonra. Türklerin kullanmış olduğu form budur. Hun yayı formu. Bundaki yapı gene aynı boynuz, sinir, içerisinde ahşap. Çok eskilerden ulaşılan bilgilere göre kasan yapısı daha kısa olduğu söyleniliyor. Şahit olmadım açıkçası ama söyleniliyor. Ben de tabii söylenilenleri görmediğim için riayet etmek zorundayım. Gördüğüm zaman gördüğümü söylerim. Daha sonra eski Antik Mısır'a ulaşıyor. Gene kısa form. Antik Mısır'dan Orta Asya'ya ulaşıyor ve uzun kasan formuna geçilmiş. Yani Hun Türkleri, Macar Türkleri uzun kasan formunu kullanmışlar ve yapı bu. Dünyada Türkler tek etnik kök değildir. Birçok etnik kökleri vardır. Macar Türkü, Hun Türkü, Anadolu Türkü gibi, Trakya Türkü, Balkan Türkü gibi bir sürü Türk vardır dünya üzerinde. Evet, bu Asyatik form olarak kabul görmüş, dünyada oturmuş bir yapıdır. Bunun formu Osmanlı yayındaki gibi keskin yapıya sahip değil, keskin kasan yapılarına sahip değil fakat uzun kasan yapısına sahiptir. Bir Türk modelidir. Şu şekilde yayı kurduğumuzda zaten yapı ortaya çıkıyor. Evet. Yaydaki form budur. Bu da bir Türk modelidir. Geçiyoruz. Osmanlı yayı dediğimiz Osmanlı Türk yay modeli. Kasan yapısı kısa, 45 derecelik açı, ortalama 42-45 derecelik açı, kasan formu, sal formu ve kabze formu ile kendine has bir yapıyı oluşturmuş bir modeldir. Neden Osmanlı modeli diyoruz? Neden Osmanlı yayı diyoruz? Neden Türk yayı demiyoruz? Onu da söyleyeyim. Bir arkadaşımız onu sormuştu. Yorumlarda cevapladım. Şu an işitsel olarak cevaplamak istiyorum. Arkadaşımıza teşekkür ederim. Güzel soru sordu ve güzel bir tartışma konusu yaptık. Teşekkür ediyorum kendisine. Boynuz yayın tarihte ulaşmış olan en güzel, en kıymetli, en etkili formu olarak dizayn edilmiş ve artık zirveye ulaşmış olan formu Osmanlı yayıdır. Onun için bu yaya Osmanlı yayı denilmiştir. Evet, tabii ki Türk yayıdır. Osmanlılar gavur değil. Osmanlı da Türktür. Hunlar da Türktür. Macarlar da Türktür. Dinlerimiz farklı olabilir. Kimisi şamanizme inanır, kimisi Allah'a inanır, kimisi Hristiyanlığa inanır. O onların bileceği iş ama sonuçta Türktür. Onun için bizim yaylarımız, uğraştığımız yaylar Türk yayıdır. Fakat isim olarak birisi Osmanlı yayı olarak algılanır, birisi Hun yayı olarak algılanır. Asyatik tarz yaylar biraz daha farklı yaylardır. Onlar Çin yaylarına, Kore yaylarına doğru kaçar. Yapıları biraz daha farklıdır.
kesinlikle keskin formu yoktur. Yapısal olarak yaylardan bahsettim. Ve beni rahatsız eden konudan bahsettim. Yani hep beraberce kültürümüze katılacak bir şey varsa gelin birlikte katalım. Evet, katacağınız hiçbir şey yoksa lütfen izleyin, lütfen araştırın, lütfen öğrenin ve gelin beraberce tartışalım. Benim yanlışım varsa da birlikte düzeltelim. Kültürümüze birlikte bir şeyler katalım. Ben bu konuda gocunmam. Yani belki ben yanlış öğrenmiş olabilirim. Belki benim okumuş olduğum kaynak bana yanlış bilgi vermiş olabilir. Veya yanlış kaynak okumuş da olabilirim. Ya da bu işi hiç bilmeyen bir kişinin yapmış olduğu bir kaynağı da okumuş olabilirim. Şu an YouTube'da baktığımız kanallarda da bu gibi konular çok fazla. Okçulukla, yaycılıkla uğraşmamış, daha yeni birkaç video izlemiş ya da ne bileyim birkaç kişiyle istişare etmiş ya da televizyondan bir çocuk dizisi izlemiş bir arkadaşımız bu konuyla ilgili ciddi platformlarda ciddi yorumlar yapması gerçekten kültürümüze zarar vermekte. Lütfen arkadaşlar bu konuda daha duyarlı ve daha dikkatli olmaya sizleri davet ediyorum. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel işler yapmak ümidiyle hoşça kalın diyorum arkadaşlar.